Merhabalar. Bu Excel eğitim videosunda Excel 365 fonksiyonlarından filter ve daha önceki fonksiyonlardan sum yani topla ve filtre kullanarak iç içe kullanarak güzel bir toplam işlemi yapacağız. Şöyle burada bir araba üretimine ait üretim süreci var. Toplam 12 aşamalı. Burada da o aşamalara ait oluşan maliyetler var. Birinci çeyrek 2025, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek. Benim istediğim buradaki şu alandaki aşamaları seçerek, buraya da veri doğrulamayla getireceğiz. Seçtiğimiz zaman burada otomatik olarak aşamaların toplamını alacak. Yani mesela şimdi painting aşamasını, boya aşamasını seçtik. O aşamaların maliyetlerin toplamı neymiş? Onu burada görmek istiyorum ben. Ve koşullu biçimlendirmeyle de seçtiğim zaman burada otomatik görmek istiyorum. Bunu yapacağız. Şöyle mesela kaplama aşaması seçtiğimiz zaman burada toplamını göreceğiz. Burada da koşullu biçimlendirmeyle ayrı bir renk olarak göreceğiz. Şimdi şöyle devam edelim. Öncelikle şuraya eşittir benzersiz formülüyle şunları bir getirelim. Birden fazla aynı aşama varsa hani onu engellemek için bunu yapıyorum. Şimdi buraya da şu production kısmına da veri araçlarından veri doğrulamayla listeyi seçerek kaynağımızı şuradaki aralık olarak belirleyeceğiz. Buraya her seferinde manuel yazmamak için ya da kopyalayıp yapıştırmamak için yapıyoruz bunu. Evet, bunu yaptık birinci aşamayı. Şimdi burada formülümüzü yazalım. Formülümüz eşittir topla formülü. Çok kullanılan formüllerden biri biliyorsunuz. Ve Excel 365'te gelen filtre fonksiyonu. Gerçekten çok faydalı bir fonksiyon. Zaman zaman düşe ara, zaman zaman XLOOKUP yerine bile kullanılabiliyor. Hatta bazı daha güçlü olduğu noktalar da var. Ne soruyor bize? Dizi soruyor. B3 ve B3 E14 aralığını başlıklar hariç seçiyoruz. Toplam aralığımız yani. Noktalı virgül. Bu sefer ne soruyor? Ekle diyor. Hani A3 A14 aralığımızı seçiyoruz. Noktalı virgül. Pardon, eşittir. A19'a eşitse. Yani burada bir filtre koyduk aslında. Bu aralık şuradaki değere eşitse dedik. Bu filtrede bunu filtrelemiş oluyoruz. B3 E14 aralığıyla da bunları ne yapacağız? Topluyoruz. Burada zaten en dışında topla var. Parantezi kapatıyoruz. Bir daha kapatıyoruz. Bu sefer bakın toplamın parantezini kapatıyoruz. Enter'a basalım. Evet. Şu anda Passes and Powertrain Pre-Assembly yani bu aşamanın toplam bütün yıldaki maliyeti buymuş. Hemen kontrol edelim. 171.948. Evet, toplamımızı alıyoruz. Son olarak ne yapacağız? Koşullu biçimlendirmeyle bunu seçtiğimiz zaman ayrı bir satırda dolgu rengiyle göstermeyi yapacağız. Bunun için de koşullu biçimlendirmek istediğimiz veri aralığını seçiyoruz. Neresi? Yine A3, D14 aralığımız. Aslında E14 olacak o. Şurayı ben yanlış yazmışım. Şöyle yapalım. Şurası E14 olacak. A3 E14
ortalamamızı seçtik. Giriş diyoruz. Koşullu biçimlendirme. Yeni kural. Kendimiz belirleyeceğiz bunu. Bu formül doğru olduğunda değerleri biçimlendir diyoruz. Koşulumuz ne? Şuradaki A3 yalnız sabitlemeyeceğiz. Sadece sütunu sabitlemek için A'nın başında dolar işareti olması lazım. 2 kere F4'e bastım. Eşittir A19. Bunu sabitleyebiliriz çünkü bu tek bir hücre. Biçimlendir. Ne renk olsun? Dolgu. Bu sefer de sarı olsun. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Evet. Bakın burayı seçtiğim zaman mesela şunu seçeyim. Body welding yani gövde kaynak işlemleri aşaması için toplam şu ana kadar bütün yıl boyunca 120.967 dolar maliyet oluşmuş. Başka bir üretim aşaması seçelim. Mesela bu da işte yakıt doldurma sondan 3. aşamaymış. O da toplam 115.377 dolara mal olmuş. Evet, tabii ki bunu geliştirebilirsiniz. Siz kendi işinizdeki işlemlerle ilgili. Başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Yani sadece üretim süreci için değil. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.